MacVibes'tan herkese merhaba. Bugün sizlere Sihirli Annem'in unutulmaz karakterlerinden Tuğçe olarak tanınan Damla Ersubaşı'nın hayatındaki çalkantılı dönemi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşiyle boşanıp sonra yeniden barışmıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiğini söyleyen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşiyle geçtiğimiz haftalarda tekrar mahkemelik olmuştu. Mustafa Can Keser'in eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı da öğrenilenler arasındaydı. Keser eline ulaşan görüntülerle mahkemeye başvurup eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum demişti. Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia etti Mustafa Can Keser ve çocukların da velayetini bunu öne sürerek almıştı. Çocukları da elinden alınan Damla Ersubaşı tabii ki sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Ağlayarak yaptığı bir açıklamada kullandığını itiraf etti ve yasaklı madde kullandığını itiraf ederek de şu açıklamaları yaptı. Şimdi ben bir dönem kışın bu yasaklı maddelere düştüm. Sonra parayı kumarda ve bunlarda harcadım. Eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı diyor ve parayı da tek başıma yedim. Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Önce bunu aileme söylerim, çocukları bana vereceksin dedi. Tamam, senin pisliğinden yeter ki kurtulayım dedim. Çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımı verdim, bırakmadı. Tehdide bitmedi, pisliği de bitmedi. Şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bunu sırada ablasına, abisine seni magazine rezil edeceğim dedi. Çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın. Damla Ersubaşı'nın son olarak da katıldığı bir YouTube programı oldu bu olaylardan sonra ve bu programda da bazı şeyleri açıkladı. Hamile kaldığı için apar topar evlendiğinden bahsetti Damla Ersubaşı ve bunu şu şekilde aktardı. Eski eşimle arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. 1,5 yıl flört ettik. Sonra ben hamile kalınca evlendik. Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Ailem hamile kaldığını sonradan öğrendi ve babam bir süre benimle konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım dedi. Keser tarafından aldatıldığını ve şiddet gördüğünü söyleyen ünlü isim sözlerine şu şekilde devam etti. Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti diyor Damla Ersubaşı ve kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı diyen oyuncu şunları da ekliyor. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu. Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım dedi Damla Ersubaşı. Siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu açıklamalar gerçekten yaşanması çok zor, katlanması çok zor olaylar ve gerçekten farklı yorumlar da aldı Damla Ersubaşı bu süreçte ki keza kendisi annesi tarafından da belli başlı tepkiler almış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Olanları sizlere aktardım. MacVibes'e kalın.